Merhabalar herkese. Belçika'ya Göç YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ayşe Yılmaz. Tam 2 senedir Belçika'da yaşıyorum. Genelde buraya gelme niyetinde olanlara yardımcı olacak içerikler üretmeye çalışıyorum. İlk etapta kendi deneyimlerimi aktardım ama sonra şunu fark ettim. Birazcık spesifik bir yaşam tarzımız var. Birazcık spesifik bir öykümüz var. Bu yüzden bir yerden sonra da ara ara konuklar ağırlamaya başladım. Hem farklı insanların gözünden de burayı anlatmalarını rica ettim. Genelde de yeni gelenler bu çağrıma kulak veriyorlar ama yavaş yavaş eskiden beri burada olanların da güvenini kazanıyor olacağım ki onlar da yine kanalıma katılma, işte benimle sohbet etme isteğimi kırmıyorlar, ricamı kırmıyorlar. Neyse, bugünkü videomda Belçika'nın mevcut ekonomik durumunu ve şu an Avrupa'da olan krizden, resesyondan nasıl etkilendiğini, ne kadar etkilendiğini kendi gözlemlerimle anlatmaya çalışacağım. Yine yorumlara farklı görüşleriniz varsa ya da eklemek istedikleriniz varsa ya da sorularınız varsa beklerim. Benim eşim iş buldu ve biz Belçika'ya bu şekilde geldik. Kendisi otomotiv sektöründe çalışıyor ve bir aslında Fransız firmasında çalışıyor. Bu Fransız firması da aslında Belçika'daki avantajlı durumdan, çünkü bir yatırımcı olarak buraya fabrika kurduklarında birçok avantajdan faydalanabildikleri için burada barınıyorlar. Ama çalışanlarının birçok kısmı Fransa'da yaşıyor, Fransa'dan gidip geliyor. Otomotiv sektörüne hem eşim sayesinde bakma şansı yakalıyorum hem de burada sonradan gelip de tanıştığımız insanlar var. Otomotiv sektöründe Almanya kadar etkilenme söz konusu değil. Çünkü Belçika ekonomisinin çok büyük bir oranını, hatta %70'in üzerindeki oranını hizmet sektörü sağlıyor. Hizmet sektörünün çok ağır bastığı ve ekonominin hizmet sektörüyle döndüğü bir ülkeden bahsettiğimiz için otomotiv sektöründeki düşüş, işte resesyon ya da farklı herhangi bir sektördeki düşüş burayı o kadar şimdilik etkilemiş değil. Hatta 2024 verilerinde Belçika'da gerileme değil %0.2 büyüme kaydedilmiş. 2025'te de bir tık daha üstü hedeflenmiş ama tabii henüz 5. aydayız, bilemiyoruz. Hemen hemen her sosyal devlette olduğu gibi Belçika'nın da sosyal konutları var. Ve sosyal konutlardan faydalanmak isteyen epey insan var. Ancak Belçika bir dönem, 5 sene kadar sosyal konutlar projelerini durdurmuş. Bu yüzden de son birkaç yılda hızla bir inşaat sektörü çalışması var. Bu yüzden de ekonomi bir tık daha böyle inşaat alanında, özellikle daha doğrusu ekonomi değil inşaat sektöründe bir büyüme söz konusu bu sebeple. Tabii ki Avrupa'da olduğu gibi Belçika'da da sanayinin gerilemesinin en büyük sebebi, sanayideki gerilemenin en büyük sebebi enerji fiyatlarındaki artış. Yine koronadan sonra özellikle faizlerin artması ülkedeki yatırımları, hem bireysel yatırımları hem de kurumsal yatırımları azalttığı, daha doğrusu baskıladığı için böyle de bir sıkışmışlık söz konusu olmuş. Ama yine hani büyük ekonomiler gibi, yani bir İngiltere gibi, bir Almanya gibi çok fazla etkilendiği bir durum yok. Çünkü sanayi olarak Belçika'da sınırlı bir sanayi söz konusu. Sınırlı bir sanayiden kastettiğim de şu: ülke ekonomisinin %18.5'i sanayi sektöründe, %70 küsürü hizmet sektöründe, çok küçük bir kısmında tarım var. Çok küçük çiftçiler var ve bu küçük çiftçiler genelde iç tüketime yönelik ürün üretiyorlar. Yani birazcık hayvancılık da olduğu için işte bu hayvanların beslenmesine yönelik yine ürün üretiyorlar. Arpa, buğday, mısır tarlaları çok fazla. Belçika ekonomisine katkı sağlayan sermaye olarak ilk 20 firmaya baktığımızda KBC, ING, Orange, Telenet Grup var. Daha çok finans sektörü etkin, birazcık telekomünikasyon etkin, kimya, ilaç ve perakende sektöründe bu 20 firma etkin. Yani yine aslında baktığımız zaman ülke ekonomisine katkıda bulunan firmalara da bu sektörler ön planda. İşte o yüzden de buraya gelen ekspatlar genelde
ya kimya mühendisi, kimya okumuş, kimyayla bir şekilde alakadar olmuş sonrasında da, yani belki onu okumadı ama işte kimyayla iç içe bir meslek sahibi oldu. O şekilde kişiler geliyor. Ya da sermayedarı farklı bir ülke, işte Amerika, Almanya, Hollanda, Fransa, Çin, Japonya, İngiltere, yani bu menşeli olan aslında firmaların Belçika'da bir ayakları oluyor. Bunlar international olduğu için expat'a ihtiyaç duyabiliyor. Ya da buralara geliyorlar expatlar. Bunlardan da yine sınırlı sayıda var aslına bakacak olursanız. Çünkü Belçika zaten küçük ölçekli bir ülke. Yani 11,5 milyon nüfusu var. Ve burada dil önemli bir problem. Şöyle problem, bizim için problem, ülkeye sonradan gelecek olan için problem. Kendi içlerinde bile dil savaşları var. İşte Flaman bölgesindekiler, Valon bölgesindekiler için işte onlar da bizim dilimizi bile konuşamıyor ama biz hem İngilizceyi hem Fransızcayı, hatta biraz Almancayı, hatta biraz İspanyolcayı gayet güzel konuşuyoruz diyor. O yüzden dil burada artık birazcık, özellikle son birkaç yılda iyice milliyetçi bir yere varacak derecede sığınılacak bir liman olmuş. Hatta devlet son yıllarda firmalara bu konuda baskı da uygular olmuş. Bunu da özellikle Instagram'dan beni takip edenler bilir. Umay'ın en yakın arkadaşının babası mecliste aktif bir milletvekili. O da bizim evimize konuk olmuştu. O da söylemişti. Çünkü her geçen gün ülke daha da fazla göçmen alıyor ve göçmenlerin dil öğrenme konusundaki başarısızlığı ülke genelinde işte Felemenkçe ya da Fransızca konuşulmasının önünde engel oluyor. Her geçen gün dili konuşan insan sayısı azalıyor. O yüzden de firmalarda ön koşul olarak bunu soruyor. Şöyle mesela birçok firmaya bakıyorsunuz, aslında İngilizcenizde çalışabilirsiniz. Ama buna rağmen diyorlar ki işte Felemenkçe de bileceksin, hatta Fransızca da bileceksin ama bunu ısıtıp önünüze getirebiliyorlar. O yüzden de zaten burada hali hazırda yaşayan herhangi biri de işte B1 Felemenkçesiyle artı İngilizcesi olmasına rağmen iş bulamazken dışarıya, yani farklı bir ülkeye böyle bir ilan açmıyorlar. Hani sen işte Türkiye'den İngilizcenle gel burada çalış demiyorlar. Tabii kendi iç motivasyonları da eksik olabilir. Kimler diyor, kimler bunu gerçekten bir personel bulamıyor. Spesifik bir uzmanlık alanı oluyor. Bunu da devlete ifade ediyor. İşte ben ilan açtım, şu kadar zamanda kimseyi bulamadım falan diyor. Ancak o zaman birini getirebiliyor. Yine bu dış yatırımcıları sayacak olursak işte Pfizer var, önde gelen firmalardan. Bosch var, Toyota var. Philip Morris var mesela. Philip Morris buraya son dönemlerde gelen Türk çalışanlarını maalesef ya işten çıkarıyor ya da işte Romanya'ya falan göndermeyi çabalıyor şu an. O yüzden de aslında bu yabancı yatırımcılar da hemen bir resesyon yaşadığı zaman dünya genelinde İlk gözden çıkardıkları da yabancı insan kaynağı oluyor. Bu konuda da birazcık risk taşıyor aslında. Tabii kimin başına ne geleceği bilinmez ama böyle bir dezavantajı var. Şimdi buna da vurgu yapmamın sebebi şu. Türkiye'den baktığımızda, ben de Türkiye'den baksam öyle görürdüm. Belçika'da niye iş imkanı dar? Neden nitelikli göçmen almak adına bir motivasyon yok? Neden işte iş alanı bu kadar dar? Neden diye baktığımızda aslında rakamlara bakarsak bunun net bir açıklaması var. Dediğim gibi ülke 11,5 milyon. Bu ülkenin ekonomisinin %70'inden fazlası, 71 nokta küsür hizmet sektöründen dönüyor ve hizmet sektöründe dil bilmeden çalışmak çok da mümkün olmuyor. Çok dilli bir ülke olduğu için de yani sadece işte bir garson olarak çalıştıracak, markette çalıştıracak ki yine ekonomisindeki ilk 10'da Colruyt Grup var. Colruyt Grup burada işte bir perakende zinciri, kendisine bağlı bir sürü şemsiye markası var. Yani buralara personel alma gereksinimi duymuyor farklı bir ülkeden. Çünkü ülke içinde zaten çok fazla sosyalden yararlanan insanlar var. Bu işlere istihdam edebileceği, yine aynı şekilde öğrencileri çalıştırmak için teşviği var ülkenin bu perakende zincirine ya da bu tarz firmalara. Zaten gittiğiniz zaman Colruyt Grup bünyesinde çalışan insanların birçoğunun 16 yaş ve üstü olduğunu görürsünüz. Çok da yaşlı olmaz. Yani bölgesel değişiyordur belki ama bu şekildedir.
Yani bütün bu şeyler aslında açıklıyor bize neden bu ülkenin sanayisi %18,5 bir katkısı var ekonomiye, sanayinin ve hani dil bariyeri var. Tüm bu şeyler içerisinde, veriler içerisinde biz de kendimize çok küçük bir payda yer buluyoruz. O yüzden de maalesef nitelikli göçmen olarak buralarda çok barınamıyoruz. Yani ülkede ilginç bir şekilde ben turizmde de çok fazla efor sarf edildiğini düşünmüyorum. Burada da yine naçizane ben gezilecek yerlerinin görece birbirine uzak olduğunu, toplu taşıma ağının bu konuda çok başarılı olmadığını ve ülkeyi sen mesela sadece Belçika'yı gezmeye geldiğinizde kısıtlı bir zaman diliminde çok şey yapamayacağınızı düşünüyorum ve buna bağlıyorum. Mesela bir Berlin'e gittiğinizde 5 gününüzü Berlin'de geçirdiğinizde 5 güne de aktivite koyabilirsiniz. Ya da işte Ukrayna'ya biz gitmiştik, Lviv'e gitmiştik ama 3 gün orayı gezip sonra bir trenle, küçücük bir çocukla bile o zaman 10 aylıktı. Kiev'e geçmiştik, orayı gezmiştik falan. Hani Belçika'da Gent ayrı telden, Bruges ayrı telden, Antwerpen ayrı telden işte trenini çözeceksin ve pahalı toplu taşıma birçok Avrupa ülkesine göre o tren hattından işte zamanında bulacaksın. Hani biz Türkler olarak kısıtlı vize zaman dilimimiz var. Ama bunu farklı ülke insanlarına da baktığımda hani Hollanda'dan, Fransa'dan buraya çok fazla turist geliyor ama uzak bir ülkeden gelenler hani Hollanda'ya gelecekse arada bir Bruges'e de uğruyor ya da işte Fransa'ya gelecekse işte Gent'e de uğruyor hani yakın olduğu için ama sadece Belçika'ya gelen insan sayısı az. Bir de Belçika'nın görülecek çok güzel yerleri var ama hiç tanıtımı yapılmıyor. Çok boş. Hatta şöyle bir araştırma olmuş. Bir önceki videolarda Zülbiye Hanım bahsetmişti. Mesela Antwerpen Moda Müzesi'ni burada yaşayan Türkler bile çok az ziyaret ediyormuş. Yani bunun oranını tutmuş bakmışlar. Çünkü tanıtımları çok zayıf gibi geliyor bana. Videoyu kapatmadan önce şöyle bir özet geçmek istiyorum. Belçika ekonomisine baktığımızda bir Fransa gibi, bir İngiltere gibi, bir Almanya gibi büyük ülkelere nazaran gözle görülür bir resesyon henüz yok. Bu resesyon daha çok global ölçekli firmalarda var. Bunlar da maalesef ilk gözden çıkardıkları yabancı insan kaynağı olduğu için Türklere de göz dikiyor. Bu yüzden de şu an işten çıkarılan çok fazla Türk var ve bu insanlar da iş bulmada zorlanıyor. Yine az önce söylediğim sebeplerle. Burada daha çok hizmet sektörü hakim. Sanayi sektöründe çok fazla alan yok. Olan da sadece international firmada kendi yer bulabiliyorsun sadece İngilizceyle. Şimdi ben buraya bir iş için geldim ve tam zamanlı bir mesaim var. Tabii ki bu ülkenin dilini öğrenmeye çabalarım ama yine de yavaş ilerler. Çünkü işim gücüm o değil. Başka sorumluluklarım da var. Şimdi burada 2 sene çalıştınız diyelim İngilizcenizde ve birdenbire işsiz kaldınız. Kaç kişi A2'den daha üst seviyede Fransızca ya da Felemenkçe biliyordur ki bunları bilmemeleri de bence normal bu arada. Çoluğun var, çocuğun var, yeni işe adaptasyon, yeni ülkeye adaptasyon. Ancak işsiz kaldığında da çevreye bakındığında böyle bir sorun olduğunu daha net anlayabiliyor bu insanlar. Belki birçoklarını kızdıracak şu yorumu da eklemeden yapamayacağım. Belçika daha çok Avrupa'nın tam göbeğinde olduğu ve sosyal devlet olması sebebiyle iltica edenlere bağrını açan bir ülke. Ve işte sosyalden yararlanan ya da gelir gelmez bir şekilde işte 2-3 ay çalışıp Türkiye'deki sigortasını buraya taşıyıp sonra 30 yıl, 40 yıl işsizliğe bağlanan insan sayısı çok olmuş. Türkiye'de 2 tane, 3 tane, 4 tane ev alıp sonra burada sosyal evden faydalanan, sosyal evden ev alan çok fazla insan olmuş. Ve neden şu an Türklerden bahsediyorum? Tabii ki diğer ülke vatandaşlarından da olmuş, İtalyanlardan da olmuş, işte Faslılardan da olmuş. Ve ben Türkleri daha çok görüyor, duyuyor, biliyorum. O yüzden Türkler diyorum ama diğerleri de yapmış yani diğer azınlıklar. Şimdi de ülkede olma ihtimali olan yani Avrupa'da komşu ülkelerde bir resesyon var. Burada da tabii ki işte bir enflasyon var. Eskisi gibi kolay değil hiçbir şey. Yabancı nüfusu artıyor. Konut krizi var. Daha 5 sene önceye kadar 100-150 bin euroya alınan evler şimdi 300-350 bin euro. Artık emekliler emekli maaşıyla geçinemiyor. Bunlar dönüp dönüp diyor ki
İşte buraya gelen yabancılar sebebiyle oldu. Bunlar hep bizim kaynaklarımızı tüketti. Artık Belçikalı'nın kendisi de böyle şeylere başvurmaya başlıyor. İşte onlar da gidip boyun fıtığından rapor alıp, işsizlik alıp, kara para dediğimiz işte el altından çalışarak vergisiz para kazanma yoluna gidiyor. Ama günün sonunda kabak kimin başına patlıyor? Azınlığın başına patlıyor. Bu da her ülkede olduğu gibi burada da sağcıların yükselmesine sebep oluyor. İşte insanlar da bir iki gazete haberi görünce, bir de işte biz Türkler olarak böyle başlıklar atınca çok fazla altına yorum geleceğini bildiğimizden, işte Instagram'da böyle paylaşımlar olunca Belçika hükümeti şöyle kararlar aldı. Biliyor musunuz şöyle de zorlayacak artık. Bizi vatandaşlıkla vermeyecek, onu yapmayacak, bunu yapmayacak. Öldük, bittik, geberdik deyince şey oluyor hani çok izleniyorsunuz, çok yorum alıyorsunuz, işte takipçi kazanıyorsunuz falan. O yüzden böyle başlıklar da çok fazla revaçta olunca insanlar işte siz aslında çok zor durumdasınız. Bu artık iyi, bunlar iyi günleriniz, son iyi günleriniz. Öleceksiniz, biteceksiniz diyorlar. Yani biz vatansız değiliz. Zaten bir ülkemiz var. Ben naçizane buraya yeni gelenlere, gelecek olanlara, buraya gelme hedefinde olanlara şunu söyleyebilirim. Bu ülkede barınmak istiyorsanız tez yoldan, tez elden dil öğrenmeniz gerekiyor. Eğer dil öğrenme motivasyonunuz yoksa gerçekten Belçika sizi çok zorlar. Videonun genelinde bahsetmek istediğim de buydu aslında. Yani Belçika ekonomisi kötü ama kime göre kötü? Yani burada diliniz varsa hizmet sektöründe her zaman bir yeriniz olur. Diliniz varsa her konuda iş bulabilirsiniz. Ve bulduğunuz iş asgari ücretin bir tık üstünde olsa bile yaşamınızı sürdürebilirsiniz. O konularda hiçbir sorun yok. Mühim olan buraya gelebilmek. Buraya gelebilmenin neden zor olduğundan bahsettim bu videoda. Şu an ekonominin ne durumda olduğunu, hangi sektörlerin Belçika ekonomisinde yeri olduğunu anlattım. Umarım faydalı olmuştur. Yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.